Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere davet sofranızı hazırlayabileceğiniz çok güzel bir fırında patatesli tarif hazırlayacağım. Böyle lezzetine hayran kalacağınız ve bütün davet sofralarınıza hazırlayabileceğiniz. Evet, gördüğünüz gibi bütün malzemelerim burada. Kabuklarını soydum ve yıkadım temiz olacak şekilde. Şimdi diğer malzemelerimi yan tarafa alıyorum ve tepsimin içine kıymamı ilave ediyorum. Burada 250 gram kıymam var. Biraz da kuyruk yağı ilave ediyorum. 50 gram kadar. Kuyruk yağı kullanıp kullanmamanız sizin tercihinize kalmış. Biz ailecek sevdiğimiz için birazcık ben kullanıyorum. Dediğim gibi sizler kullanmak zorunda değilsiniz sevmiyorsanız. Hemen salçam ve yağımın miktarını da sizlerle paylaşayım. Bir çay bardağı sıvı yağ kullandım. Sizler zeytinyağı da kullanabilirsiniz. İsteğinize bağlı. Bir yemek kaşığı da biber salçası kullandım. Yine sizler biber salçası sevmiyorsanız domates salçası da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi önce soğanımı doğramakla başlıyorum. Böyle ince olacak şekilde soğanımı doğruyorum. Burada 3 diş de sarımsağım var. Hemen sarımsağımı da doğruyorum. Sizler isterseniz sarımsağınızı fazla da kullanabilirsiniz. Benim için yeterli. 3 diş. Şimdi de biberimi doğruyorum. Yine ince olacak şekilde. Şimdi de patatesimi küp küp doğrayacağım. İnce olacak şekilde. Yeşil biberimin bir tanesini kullanmayacağım. Bu arada bunu da belirteyim. Bir tane yeterli geldi. Şimdi patatesimi sizlere gösterdiğim gibi doğrayıp bitireceğim. Evet, patatesimin de hepsini doğradım. Şimdi burada yazdan hazırlamış olduğum domates sosum var. Domates sosumu da ilave ediyorum üzerine. Yani arkadaşlar sırası gelmişken söyleyeyim. Ben bu sosumu domatesin kabuklarından yapmıştım. İnanın ki o kadar çok işime yaradı ki kış boyu. Kesinlikle bu tarifime de bir göz atın derim. Çünkü gerçekten de benim çok işime yaradı. Sizlerin de işine yarayacağından çok eminim. Bence şimdiden kaydedin çünkü gerçekten de yapmak isteyeceksiniz. Bu domates tarifimi de bu tarifimin üzerine etiketleyeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi baharat olarak da yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı da pul biber ilave ettim. Son olarak da böyle kaşık ucuyla da kimyon ilave ediyorum. Yani patatesli yemeklerde kimyonu ben çok yakıştırıyorum ve genelde de kullanırım. Eğer sizler sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Ben salçamın birazcık kokusu çıkana kadar tepsimin içinde yağımla kavurdum 1-2 dakika kadar. Sizler direkt çiğden de kullanabilirsiniz salçanızı. Ben çiğden kullanmayı sevmediğim için biraz salçamı kavurdum yağımla. Şimdi malzemelerimi birbiriyle karışana kadar karıştıracağım. Böyle birazcık da su ilave etmek istiyorum. Çünkü pişerken malzemelerimiz çiğ kalmasın. Yine tekrardan karıştırıyorum.
Şimdi düzlüyorum. Hemen böyle bir tepsimin kenarını temizlemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar yağlı kağıdımı ısladım ve suyunu da iyice sıktım. Üzerine kapatıyorum. Yağlı kağıdımı fırından almadan bir 10 dakika önce üzerinden alacağım. 10 dakikada yağlı kağıtsız pişireceğim yemeğimi. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi alt üst fan ayarlı 190 derece önceden ısıtılmış fırınıma katıp pişireceğim. Yaklaşık 25-30 dakika kadar. Yine de sizler kontrollü pişirin. Çünkü neden derseniz fırından fırına pişme süresinde değişiklik gösterebiliyor. Evet, yemeğim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Yani o kadar güzel bir tarif oldu ki arkadaşlar, kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Hem de çok ekonomik, çok az bir kıymayla hazırlayabileceğiniz ve herkesin evinde olan malzemelerle hazırlanan mükemmel ötesi bir iftara ve davet sofranızı hazırlayacağınız çok güzel bir tarif oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü hem kolay hem de lezzeti çok güzel bir tarif oldu. Asla kaçırmanızı istemem arkadaşlar. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmiş olayım. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz ve hala kanalıma da abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi de beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Ve tarifimle alakalı da güzel düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.